Bu arada yeni intromu nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Herkese selam. Enes Batur neredeyse her gün video paylaşıyor. Fakat bu kadar video fikrini nasıl buluyor? Eğer merak ettiyseniz bu video tam size göre. Herkes yerlerine otursun. Dersimiz kısa sürecektir. Zaten birazdan da teneffüs zilimiz çalar. Hiç vakit kaybetmeden YouTube'umuza girdiğimizi varsayıyorum ve buraya Enes Batur yazdığımızı görüyorsunuz. Hatta bir daha tekrardan arayalım. Gördüğünüz gibi buraya Enes Batur yazdık. Nasıl bu kadar çok içerik üretiyor ve nereden geliyor? İlham mı geliyor? Yani hep kafa mı patlatıyor bu kadar video fikrini? Ekibi mi sadece buluyor diyebilirsiniz. Elbette ekibi buluyor. Fakat arkadaşlar aşırı derecede kafa patlattıklarını düşünmüyorum. Biraz araştırma yaparak diğer YouTube kanallarını çok kolaylıkla bulabiliyorlar. Örneğin bunlar genellikle yabancı kanallar oluyor tabii ki de. Alfabetik sırayla bir gün geçirmek 24 saat diye bir video paylaşmış. İşte çok güzel izledim, süper. Küçük resmi de çok güzel. Benim dikkatimi çekti ve güzel bir içerik yapmış. Acaba bu içeriği nasıl buldu? Çok mu kafa patlattı diye merak ediyorsunuz değil mi? Gelin hep beraber görelim. Bir adet çevreye ihtiyacımız var. Hemen yan sekmemizde ben zaten açtım. Buraya hemen ne yazıyor mesela? Alfabetik sırayla bir gün geçirmek. Bakalım. Alfabetik sırayla bir gün geçirmek. Buraya böyle yazdık. Daha sonra burada İngilizce yazan kelimemizi, cümlemizi kopyalıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Şuradan hatta bir sekme açalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi aynısını kopyaladım. Hiçbir şekilde bir şey değiştirmedim. Sadece Türkçeden İngilizceye çevirdim ve aynısını yazdım buraya. Gördüğünüz gibi 3 ay önce atılmış ve 1 saat önce atılmış. Küçük resimlerde hemen hemen birbirine yakınlar zaten. Gördüğünüz gibi burada da A ve B büyük yapılmış ve dikkat çekici bir şekilde yapılmış. Aynı şekilde burada da. Hemen diyeceksiniz ki bir tane içerikten ne olacak diyebilirsiniz. Sizler de haklısınız. Hemen ikinci bir örneği göstereceğim. Bir gün öncesine gideceğiz. Çok uzak bir tarih değil. Mesela en son çığlık atan kazanır değil mi? Hemen çevreye geliyorum. En son çığlık atan kazanır. Buradaki cümlemi kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Ctrl+V yapıyorum ve araştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir ay önce atılmış. 13 milyon abonesi var. Ve yabancı bir kanalın yaklaşık bir 8 milyon izlenmiş. Ve gördüğünüz gibi bir gün öncesinden aynı video atılmış. Sadece buradaki kişiler farklı ve thumbnail'ler de aynı. Evet, %100 aynı diyebilir. Yani %100 olmasa da %95 aynı diyebiliriz. Çünkü baktığınız takdirde burada bir kamera simgeleri var. Aynısı burada da var. Buradaki amaç kötülemek değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Sadece ve sadece içerik bulma yöntemi olarak bunu yapabilirsiniz. İçerik çalmıyor arkadaşlar. Sadece fikir alıyor diyebiliriz burada. Sizler de fikir alabilirsiniz. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Bir şeyin aynısı var diye sizin yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Siz kendinize uyarlayıp yapacaksınız bunu. Emin olun yani şu an bakmadım ama büyük ihtimalle vardır. Mesela bir şınav 10 TL. Bu yabancı ülkede de büyük ihtimalle vardır yani. Zaten Türkiye'de de çok popüler zaten böyle videolar. Kafa patlatıyorlar elbette ama artık üstünde durmuyorlar çok fazla. Çünkü artık bir ekiple çalıştığınız takdirde artık işleriniz daha da kolaylaşıyor. Çünkü mesela eğer tek başınıza bu YouTube'da ilerliyorsanız sizler de biliyorsunuz ki işte montajını da siz yapıyorsunuz. Video konusunu da siz buluyorsunuz. Çekimi her şeyi siz yapıyorsunuz. Eğer bir de dışarıda çekiyorsunuz bunlar da sizlere dahil oluyor. Ne kadar büyürsünüz, takipçiniz olursa o kadar fazla etrafınızda insan oluyor. Bu fenomenlik bakımından böyle. Sizler de iyi biliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız, daha çok gelmesini istiyorsanız ve özellikle başka YouTuber'ların da nasıl bulduğunu merak ediyorsanız abone olup bildirimler açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.